1790 yılının soğuk bir kış akşamı. Londra sokakları adeta sessiz bir panik içinde titriyordu. 18 Ocak gecesinde Buckingham Sarayı'nda uzun saatler baloda eğlendikten sonra evine gitmek üzere yola çıkan Ahne ve Sarah Porter, şehrin loş ışıklarının altında adım atarken kalabalığın arasında aniden fark edilen bir gölgeyle karşılaştılar. O gece St. James Caddesi'nde sessizce dolaşan, yüzünü şapka veya atkıyla gizlemiş bir adam sanki onları bekler gibi belirdi. Sarah Porter'ın yanına doğru yaklaşan bu adam aniden elindeki keskin bir aletle sıranın arkasına sapladı. Sarah dehşet içinde çığlık attı. Yüreği yerinden fırlayacakmış gibi hissederken Ahne hemen yardımına koştu. Fakat saldırgan o anda hızla karanlık sokaklara karıştı. Bu olay kısa süre içinde Londra'nın birçok yerinde tekrarlanmaya başladı. Önümüzdeki aylar boyunca şehrin farklı semtlerinde yalnız yürüyen kadınlara yönelik saldırılar arttı. Saldırganın yöntemi şaşırtıcıydı. Bazen basit bir iğne veya jilet kullanıyor, bazen de dizine veya kalçasına keskin bir alet bağlayarak kadınların savunmasız anlarında onlara saldırıyordu. Bazı vakalarda saldırganın elinde çiçek taşıdığı, kadınlara çiçek uzattığı ancak bu çiçeklerin içinde gizli iğneler bulunduğu ve kurbanın yüzüne saplandığı iddia ediliyordu. Tüm bu olaylar Londra'da yaşayan kadınların aklını başından alırken sokaklar korku ve belirsizlik içinde çalkalanıyordu. Halk arasında bir anda yayılan bu korku basının da ilgi odağı haline geldi. Gazeteler saldırganı Londra canavarı olarak adlandırmaya başladı. Londra'nın ünlü semtlerinde yaşayan kadınlar artık sokağa çıkmakta büyük tereddüt ediyordu. Her köşe başında, her dar sokakta bu gizemli saldırganın izine rastlamak mümkün hale gelmişti. Polis, olayların artması üzerine konuyu ciddiye almaya başladı. Ancak o dönemin Londra polisi bugünkü modern teşkilatlar kadar donanımlı ve organize değildi. Daha çok bir mahalle bekçisi gibi çalışan yetkililer, saldırıların meydana geldiği anlarda müdahale edemiyor, suçluyu yakalamakta büyük zorluk yaşıyordu. Saldırılar o kadar aniden gerçekleşiyor, saldırgan hızla ortadan kayboluyordu ki kimse onun yüzünü net bir şekilde göremiyordu. Halkın korkusu, iş adamı ve sanat koleksiyoncusu olan John Julius Angerstein'ın dev bir adım atmasına neden oldu. Angerstein, Londra canavarının yakalanması için 100 sterlinlik bir ödül koydu. O dönem için büyük bir servet olan bu ödül, halkın dikkatini daha da üzerine çekti. Ancak olayın en büyük sorunlarından biri saldırgan hakkında kurbanların verdiği tariflerin birbirinden tamamen farklı olmasıydı. Bazı kadınlar saldırganı uzun boylu, ince yapılı ve siyah paltolu olarak tanımlarken bazıları kısa boylu, tıknaz ve mavi palto giydiğini iddia ediyordu. Bu çelişkili ifadeler polisin soruşturmasını adeta bir bilmeceye dönüştürdü. Büyük bir merak ve panik dalgası arasında 13 Haziran 1790'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Ahne Porter, sevgilisi John Coleman ile Londra sokaklarında yürürken kalabalık içinde aniden bir adamın dikkatini çektiğini fark etti. Gözleri korku dolu bir anıya benzeyen bu yüz, Ahne'nin "İşte o canavar bu" diye fısıldaması neden oldu. Coleman derhal adamı takip etti ve kısa süre sonra yakalayarak polise teslim etti. Yakalanan bu adam 22 yaşında Renwick Williams olarak belirlendi. Williams, o dönem çiçek üreticiliği ve dans öğretmenliği ile geçinen sakin görünümlü bir gençti. Ancak Porter kardeşler onun saldırgan olduğuna dair ısrarcıydı. Mahkemeye çıkarılan Williams, kendisini kadınlara zarar verecek biri değilim, aksine onlara hep yardım ettim diyerek savundu. Fakat kurbanların ifadeleri ve halkın öfkesi mahkemenin ağır basmasına sebep oldu. Sonuç olarak Williams suçlu bulunarak toplamda 6 yıl hapis cezası aldı. Ancak olay burada sona ermedi. Bazı tarihçiler ve gazeteciler Renwick Williams'ın aslında masum olabileceğine dair güçlü iddialar öne sürdü. Bu görüş dönemin dikkat çekici yazarlarından Theophilus Swift'in yayınladığı Londra Canavarı Gerçek mi başlıklı kitapçıkla daha belirgin hale geldi. Swift, o dönemdeki saldırıların gerçekte bir kitlesel histeri sonucu ortaya çıkmış olabileceğini savunuyordu. Ona göre bazı kadınlar gerçekten saldırıya uğramış olsa bile diğerleri korku ve panik dalgasından etkilenerek kendilerini saldırıya uğramış gibi hissetmiş, böylece olaylar abartılı bir boyuta ulaşmıştı. Swift'in bu düşünceleri Londra halkının belleğine derinden kazınan korku ve öfkenin öyle kolayca silinemeyeceğini gösteriyordu. Buna karşın toplumun büyük bir kısmı Williams'ı suçlu olarak kabul etmiş durumdaydı. Gazetelerdeki sansasyonel haberler halkın öfkesini sürekli diri tutuyor, Porter kardeşlerin ifadeleri ve kurbanların yaşadığı dehşet Renwick Williams'ın Londra canavarı olduğuna dair inancı pekiştiriyordu. Hukuk sistemi ortaya çıkan çelişkiler ve Swift'in ısrarlı çabaları sayesinde dava yeniden ele alma ihtiyacı duydu. Mahkeme Williams'a yeniden yargılanma hakkı tanıdı. Bu yeni davada Williams'ın savunma avukatlarını üstlenen kişi yine Theophilus Swift'in ta kendisiydi. Swift mahkeme sürecinde son derece atak bir strateji izledi. Özellikle Porter kardeşlerin ifadelerinde tutarsızlıklar aradı. Burada Ahne Porter'ın sevgilisi John Coleman'ın Angerstein'ın koyduğu ödülü alıp almadığını sorguladı. Swift bu ödülün bir tür teşvik olarak kullanılmış olabileceğini, dolayısıyla saldırıların en azından bir kısmının sahte ya da abartılmış olabileceğini iddia etti.
Mahkeme salonunda yaptığı uzun savunmalarda bazı kurbanların gerçekte hiç yaralanmadığını, sadece paniğin yarattığı psikolojik etkiyle kendilerini saldırıya uğramış gibi hissettiklerini öne sürerek Williams'ın haksız yere hedef gösterildiğini vurguladı. Buna rağmen dönemin polis kayıtları ve kurban ifadeleri hala büyük ölçüde Williams'ın aleyhine görünüyordu. Porter kardeşlerin yanı sıra diğer mağdurlar da onu tehdit ettiklerini ısrarla yeniliyordu. Bu noktada Swift, polis raporlarındaki çelişkileri gündeme getirdi. Bazı mağdurların saldırganı uzun boylu ve siyah paltolu biri olarak tanımladığı, bazılarının ise kısa boylu ve mavi paltolu olduğunu söylediği polis tutanaklarına dikkat çekti. Ona göre bu tutarsızlıklar tek bir saldırgandan ziyade birden fazla fail olabileceği ihtimalini veya kitlesel hislerinin yarattığı algı karmasını gündeme getiriyordu. Yeniden yargılama süreci Williams lehine kimi şüpheleri doğursa da halktaki genel kanı çok fazla değişmedi. İnsanlar aylarca süren korkunun ve kadınların yaşadığı dehşetin sorumlusu olarak Williams'ı görmekten vazgeçmiyordu. Öte yandan Swift'in toplumsal hisleri ve asıl suçlama iddiaları bazı entelektüeller arasında yankı buldu. Bu entelektüel kesim davanın yalnızca bir suçlu yargılamaktan toplumsal korkularının, medya etkisinin ve yetersiz polis soruşturmasının da masaya yatırılması gerektiğini savunuyordu. Tüm bu tartışmalar sürerken Reinvik Williams hala parmaklıklar ardındaydı. Kendi ifadesine göre hayatı boyunca kadınlara zarar bir yana onlara her zaman yardım etmeye çalışmıştı. Ne var ki mahkeme salonundaki iftiralar, çelişkili tanıklıklar ve basının kışkırtıcı yayınları onu kamuoyunun gözünde Londra canavarı olarak çoktan damgalamıştı. Swift her ne kadar Porter kardeşlerin ifadelerindeki tutarsızlıklara, Coleman'ın rolüne ve ödül parasının yıkıcı etkisine dikkat çekse de mahkeme sonuçları değişmedi. Williams ağır bir ceza aldı ve bu cezasını 1796 yılına kadar çekmek zorunda kaldı. 1796 yılında cezasını tamamlayan Williams hapishaneden çıktı. Evlendi ve bir çocuğu oldu. Fakat Londra canavarı efsanesi yıllar boyunca halkın zihninde yer etti. O dönemde yaşanan bu esrarengiz olay hem adli hataların hem de toplumsal hislerin en çarpıcı örneklerinden biri olarak tarihe geçti. O dönemde saldırıların kesilmesi onun suçluluğunu mu kanıtlıyordu, yoksa saldırılar aslında başka failler tarafından işleniyor ve medya abartısı yüzünden tüm suç tek bir kişiye yüklenmişti. Bugün bile Williams'ın gerçekten suçlu olup olmadığı veya bu saldırıların tümünün aslında bir kitle hisleri sonucu ortaya çıkıp çıkmadığı tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bu anlatıyı dinlerken Londra'nın loş sokaklarında o karanlık gecenin ne kadar korkutucu olduğu, kadınların yaşadığı dehşet ve o dönemin polisinin yetersizliği gözler önüne seriliyor. İnsanlar belki de gerçek bir canavarın ya da toplumun kendi korkularının kurbanı olmuşlardı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tarih boyunca kadınların karşılaştığı bu tür tehlikeleri ve ayrımcılığı unutmadan onların haklarını ve güvenliklerini savunmak için hep birlikte mücadele etmemizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Bugün Londra canavarının hikayesini dinledik. Eğer bu anlatımdan keyif aldıysanız ve daha fazlasını görmek istiyorsanız, sizin desteğiniz benim için çok değerli. Kanalıma abone olup videoyu beğenerek bu hikayelerin daha çok kişiye ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz. Sizlerin desteğiyle tarihin derinliklerinden ilham almaya devam edeceğim. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.